Bugün birlikte İslam ilimlerinden ve manevi liderlerden biri olan Said Nursi Hazretleri'nin bize sunmuş olduğu derin manevi öğretileri ele alacağız. Said Nursi Hazretleri, hayatı boyunca insanların içsel sıkıntılarıyla ve zorluklarıyla baş etme konusunda derin bir anlayışa sahip olmuştur. Onun öğretileri, stres, bunalma, kaygı gibi ruhsal zorluklarla başa çıkmak için bize rehberlik eden önemli ipuçları sunar. Said Nursi Hazretleri'nin öğretileri arasında sabır, büyük bir öneme sahiptir. O, sabrın insana güç ve direnç kazandığını öğretir. Zorluklarla karşılaştığımızda sabırlı olmak, içsel huzuru korumamıza ve Allah'a sığınmamıza yardımcı olur. Sabır, bir Müslümanın karakterinin önemli bir parçasıdır ve her zorluğun üstesinden gelmede bir anahtardır. Ayrıca Said Nursi Hazretleri'nin öğretileri arasında tevekkül ve teslimiyet de büyük bir yer tutar. O, insanın kaderine razı olması ve Allah'a güvenmesi gerektiğini vurgular. Tevekkül etmek, stres ve kaygıyla başa çıkmada önemli bir faktördür. İnsanın kendi gücünü aşan durumlarla karşılaştığında Allah'a sığınarak huzur bulabilir. Said Nursi Hazretleri'nin öğretilerinde dua etmenin ve zikir yapmanın da önemi büyüktür. Dua etmek, insanın içsel huzurunu ve Allah'a olan bağlılığını artırır. Zikir yapmak da zihni sükunete erdirir ve Allah'ın huzurunu hissetmemize yardımcı olur. Stresli veya kaygılı anlarımızda dua etmek ve zikir yapmak, içsel dinginliğimizi sağlamada bize yardımcı olur. Said Nursi Hazretleri'nin öğretileri bize sabır, tevekkül, dua ve zikir gibi önemli değerleri vurgular. Onun derin manevi bilgeliği, stres, bunalma, kaygı gibi zorluklarla başa çıkmamıza ve içsel huzuru bulmamıza yardımcı olur. İslam'ın öğretileriyle uyum içinde olan bu değerler, ruhsal olarak bizi güçlendirir ve Allah'a olan bağlılığımızı artırır. Tabii, işte Said Nursi Hazretleri'nin stres, bunalma, kaygı ve sabır üzerine tavsiyeleri. Sabır ve tahammül. Zorluklarla karşılaştığımızda sabırlı olmak ve tahammül göstermek önemlidir. Sabır, zorlukların üstesinden gelmemize ve içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. Tevekkül ve teslimiyet, Allah'a güvenmek ve onun iradesine rıza göstermek önemlidir. Tevekkül etmek, stres ve kaygıyla başa çıkmamıza yardımcı olur. Dua ve zikir, dua etmek ve zikir yapmak, ruhsal olarak güçlenmemize ve Allah'a olan bağlılığımızı artırmamıza yardımcı olur. Stresli anlarda dua etmek ve zikir yapmak, içsel huzurumuzu sağlamada etkilidir. Allah'a şükretmek, yaşamın güzelliklerini fark etmek ve Allah'a şükretmek, içsel huzurumuzu artırır. Şükretmek, stresle başa çıkmamıza ve olumsuz duygulardan arınmamıza yardımcı olur. Zorlukları birer fırsat olarak görmek, zorluklarla karşılaştığımızda bunları birer fırsat olarak görmek önemlidir. Zorluklar bize güç kazandırır ve içsel gelişimimizi destekler. İyilik yapmak ve başkalarına yardım etmek. Başkalarına yardım etmek ve iyilik yapmak, ruhsal olarak tatmin sağlar ve stresi azaltır. İyilik yapmak, insanın içsel huzurunu artırır ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmasına yardımcı olur. Bu tavsiyeler, Said Nursi Hazretleri'nin derin manevi öğretilerinden bazılarıdır. Onun öğretileri, stres, bunalma, kaygı gibi zorluklarla başa çıkmak için bize rehberlik eder ve içsel huzurumuzu sağlamamıza yardımcı olur. Sürekli bir değişim ve belirsizlikle dolu olan hayatta, insanlar çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar, bazen beklenmedik olaylar, kayıplar, hayal kırıklıkları veya sadece günlük yaşamın getirdiği stresler olabilir. İşte tam da bu noktada sabır kavramı devreye girer ve insanlara olumsuz durumlarla başa çıkmada güç verir. Sabır, İslam'ın temel erdemlerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle zorluklarla başa çıkma, dayanma ve direnme yeteneği olarak tanımlanır.
Ancak sabır, sadece sıkıntılı durumlarda sessizce beklemek anlamına gelmez. Aynı zamanda içsel bir güç, kararlılık ve olgunluk halini ifade eder. Said Nursi Hazretlerinin öğretilerine göre, sabır, zorluklar karşısında Allah'a olan güveni ve teslimiyeti ifade eder. Bu, yaşanan her türlü zorluk ve sıkıntıda Allah'ın iradesine boyun eğmeyi ve sabırla beklemeyi içerir. Bu süreçte sabırlı olmak, içsel huzurun korunmasına ve olumsuz duyguların üstesinden gelinmesine yardımcı olur. Sabır aynı zamanda bir içsel güç kaynağıdır. Zorluklarla karşılaşıldığında sabırlı olmak insanın gücünü ve dayanıklılığını ortaya çıkarır. Sabır, insanı cesaretlendirir ve olumsuz düşüncelerle başa çıkmasına yardımcı olur. Ancak sabır, pasif bir bekleme süreci olarak değil, aynı zamanda olumlu bir eylem ve kararlılık halini de ifade eder. Sabır, sıkıntılı durumlarla başa çıkmak için aktif bir çaba ve direnç göstermeyi içerir. Bu, sorunları çözmek için cesurca adımlar atmayı, olumlu bir tutum sergilemeyi ve içsel gücü korumayı içerir. Sonuç olarak, sabır, insanın hayatta karşılaştığı zorluklarla başa çıkma ve içsel huzuru koruma yeteneğini ifade eder. Said Nursi Hazretlerinin öğretilerine göre, sabır, Allah'a olan güveni, içsel gücü ve olumlu bir tutumu içerir ve insanın yaşamındaki her türlü zorlukla başa çıkmasına yardımcı olur. Bunalma, günümüzde sıkça karşılaşılan ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir ruh halidir. Bu durum, genellikle sürekli stres, belirsizlik, hayal kırıklığı veya yetersizlik duygularıyla birlikte gelir. Bunalma, kişinin enerjisini düşürür, motivasyonunu azaltır ve genel olarak içsel huzursuzluk yaratır. Said Nursi Hazretlerinin öğretileri ışığında, bunalma durumuyla baş etmek için şu noktalar üzerinde durulabilir. İçsel refahı güçlendirme, bunalma genellikle içsel dengesizliklerden kaynaklanır. İçsel refahı güçlendirmek için dua etmek, zikir yapmak ve manevi değerlere bağlı kalmak önemlidir. Bu, ruhsal olarak güçlenmeyi ve iç huzuru yeniden kazanmayı sağlar. Olumsuz düşüncelerle başa çıkma, bunalma genellikle olumsuz düşüncelerle ilişkilendirilir. Bu düşüncelerle başa çıkmak için pozitif düşünme yöntemlerini uygulamak önemlidir. Olumlu bir tutum geliştirerek, negatif düşünceleri engellemek ve içsel huzuru yeniden sağlamak mümkündür. Stres yönetimi ve rahatlama teknikleri. Stres, bunalma durumunu tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Bu nedenle, stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmek ve uygulamak önemlidir. Derin nefes almak, meditasyon yapmak, fiziksel egzersizler yapmak ve doğada vakit geçirmek gibi rahatlama teknikleri, bunalma durumunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Sosyal destek almak, bunalma durumuyla başa çıkmak, yalnızca kişinin kendi başına üstesinden gelebileceği bir sorun değildir. Sosyal destek almak, duyguları paylaşmak ve başkalarıyla iletişim kurmak önemlidir. Aile, arkadaşlar veya profesyonel destek grupları gibi sosyal destek ağları, kişinin bunalma durumuyla baş etmesine yardımcı olabilir. Hedef belirleme ve motivasyon artırma. Bunalma durumuyla başa çıkmak için kendimize hedefler belirlemek ve motivasyonumuzu artırmak önemlidir. Küçük adımlarla başlayarak, başarıları kutlamak ve ilerlemeyi takip etmek, motivasyonu artırır ve bunalma durumunu hafifletir. Allah'a güven ve teslimiyet, en önemlisi, bunalma durumuyla başa çıkmak için Allah'a güvenmek ve ona teslim olmaktır. İbadetlerimizde derinleşmek, dua etmek ve Allah'ın iradesine sığınmak, içsel huzuru yeniden bulmamıza yardımcı olur. Bunalma durumuyla başa çıkmak için içsel ve dışsal faktörler üzerinde çalışmak önemlidir. Said Nursi Hazretlerinin öğretileri, bu süreçte içsel huzuru yeniden kazanmamıza ve Allah'a olan güvenimizi artırmamıza yardımcı olabilir. Bugün birlikte stres, bunalma,
kaygı ve sabır konularında önemli öğretilerle dolu bir yolculuğa çıktık. Said Nursi Hazretleri'nin manevi öğretileri ve İslam'ın değerleri ışığında içsel huzuru bulma ve yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkma konularında derinlemesine bir inceleme yaptık. Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası gibi görünse de, İslam'ın öğretileri bize stresle başa çıkmanın yollarını gösterir. Dua etmek, zikir yapmak ve Allah'a olan güvenimizi güçlendirmek, içsel huzuru yeniden kazanmamıza yardımcı olur. Bunalma, yaşamın belirsizlikleri ve karşılaştığımız zorluklar karşısında hissedilen yoğun bir duygu olabilir. Ancak sabır, tevekkül, olumlu düşünme ve sosyal destek gibi yöntemlerle bunalma durumunu aşmak mümkündür. İçsel gücümüzü keşfetmek ve Allah'a olan güvenimizi artırmak, bunalma ile başa çıkmada kilit rol oynar. Kaygı, belirsizliklerin, endişelerin ve korkuların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak Allah'a güvenmek, olumlu düşünmek ve sosyal destek almak, kaygıyla başa çıkmada etkili yollardır. İçsel huzurumuzu yeniden bulmak için manevi ve pratik yöntemleri bir arada kullanabiliriz. Sonuç olarak bu konuşmada öğrendiğimiz gibi İslam'ın öğretileri ve Said Nursi Hazretleri'nin manevi rehberliği, stres, bunalma, kaygı ve sabır gibi zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olur. İçsel huzurumuzu korumak ve ruhsal olarak güçlenmek için bu öğretileri dikkate alarak yaşamımızı şekillendirebiliriz. Her birimizin bu değerli öğretileri hayatımıza entegre etmesi, içsel huzurumuzu bulmamıza ve daha sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olacaktır. Birlikte öğrendiğimiz bu bilgileri günlük yaşamımıza uygulayarak daha mutlu, daha dengeli ve daha huzurlu bir hayat sürme yolunda adım atmış olacağız. Ey Rabbimiz, sonsuz kudret ve merhamet sahibi olan Allah'ımız, bizleri bu kutsal mekanda bir araya getirdiğin için sana hamdolsun. Senin rahmetin, merhametin ve sevgin bize her an şefkatle bakmaktadır. Bizleri yaratırken bize içimizdeki gücü, sabrı ve sebatı da bahşettin. Şükürler olsun sana. Ya Rabbi, bu dünyada karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak, iç huzurumuzu korumak ve senin rızanı kazanmak için bize kılavuzluk et. Bize sabır ve metanet ver, her zorluğun üstesinden gelmemize yardım et. Her anımızda, her nefesimizde seninle birlikte olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, bütün mazlumların, zulme uğrayanların, açların, yoksulların ve kimsesizlerin yardımcısı ol. Onların acılarını dindir, yaralarını sar, yollarını aydınlat. Onlara güç ve umut ver, zulmün karanlığını dağıt. Bizlere de onların dertlerine derman olma konusunda yardımcı ol. İyilik ve merhamet eli olmamızı nasip eyle. Ya Rabbi, sağlık ve sıhhat içinde yaşamayı nasip eyle. Bedenlerimizi ve ruhlarımızı şifa kaynağı olarak koru. Hastalarımıza şifalar ver, onları acılar içinde yalnız bırakma. Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza güç ve kuvvet ver, onları kutsal hizmetlerinde destekle. Ya Rabbi, bu topraklarda ve tüm dünyada barışı ve huzuru tesis et. İnsanların birbirine sevgiyle, saygıyla ve hoşgörüyle yaklaşmasını sağla. Kin, nefret ve şiddet yerine sevgi, barış ve kardeşlik hakim olsun. Bizlere de bu güzel değerleri yaşamamız için kuvvet ve cesaret ver. Ya Rabbi, dualarımızı kabul buyur, dileklerimize icabet eyle. Bizleri doğru yola ilet, imanımızı artır, kötülüklerden uzaklaştır. Bizi affet, rahmetinle kuşat. Bizlere bu kutsal dünyada ve ebediyet yolculuğumuzda sana yakın olmayı nasip eyle. Ey Rabbimiz, dualarımızı kabul et, bizi affet, bize merhamet et. Bizleri dünyada ve ahirette iyilikle muamele et.